Herkese merhabalar. Ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir şal videosuyla karşınızdayım. Yapımı oldukça kolay ve güzel. Hemen tığ numaramızın bilgisiyle başlayalım. Tığ numaranızı kalın tutmanızı tercih ederim arkadaşlar. İnce tığlarla kolay olmayacaktır. Tabi ipinizin kalınlığına göre tercihinizi değiştirebilirsiniz. Evet, iplerimi de şöyle göstermek istiyorum. Dilediğiniz markalarla yapabilirsiniz. Hemen ipimin de markasını göstermek istiyorum. Soran arkadaşlarımız oluyor. Farklı markaları da dediğim gibi deneyebilirsiniz. Sadece simli şal ipiyle yapacağım ben bugün. Şöyle hemen bilgilerini de vereyim. Evet. Şimdi modelimizin tanıtımına geçelim. Her türlü iple güzel olacağını düşünüyorum. Batik iplerle de güzel olabilir. Oldukça kolay bir model ve çok güzel. Çok da hızlı ilerliyor. 3 boyutlu bir model arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çok kolay. Çok da esnek bu şekilde. Şöyle arkasını gösterelim. Evet, modelimizi de tanıttığımıza göre şimdi hemen videomuza başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Yedi tane zincir yapıyorum ve ilk baştaki zincirime batarak küçük bir halka yapıyorum. Burada 1 2 3 4 tane zincirimi yaptım. Üstüne aldım. Halkanın içerisine batarak 2 kere de çıkarttığım 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimle 4 kabul ettim arkadaşlar. Arada 1 2 3 zincir yaptım. Üstüne aldım. Yine aynı boşluğun içerisine şimdi 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Yine aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 3 zincir üstüne aldım ve dördüncü grubumu da yapıyorum. Yine 4 tane ikili trabzan. Evet, şimdi şöyle yakından bakalım. Toplamda 1 2 3 4 tane grubum oldu. Baştakinde zincir olduğu için 3 tane trabzan, diğerlerinde 4'er tane trabzanı yaptım ve tamamladım. Devam edelim. Bir zincir yaptım, döndüm. Şimdi kaydırma yöntemiyle buradaki boşluğun içerisine geçiş yapacağım arkadaşlar. Bir yana ve bu boşluğa geldim. Dört zincir üstüne aldım. Şimdi buraya
zincirden sonra 2 tane trabzanımızı yapalım. Üç zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Kenarlar hep aynı ilerleyecek. Onu da hemen şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın bu kenarlar şalımız bitene kadar aynı şekilde devam edecek. Biz şimdi bu noktadayız. Evet. 3 tane zincir yapalım. Üstüne aldım ve bu ara boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı yapalım. Üç zincir. Şimdi sol köşeyi yapıyorum. Üç tane ikili trabzan, 3 zincir ve tekrar aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Bakalım. Burada 1 2 3 4 5 zincir yaptım, döndürdüm. Şeklimiz burada bir tane iken bu sırada ikiye çıkartacağız, yani artırma yapacağız. Öncesinde sağ kenarımızı yapalım. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Evet, şimdi artırmamızı ve şeklimizi oluşturacağımız yere geldik. Burada 3 tane zincirimizi yapıyoruz. Üstüne aldım. Buradaki trabzanlarımın 3 tane trabzanım var biliyorsunuz. Birincisine arkadan dolayarak yapacağız. Şöyle açacağım ve göstereceğim. Bakın. 3 tane. Birincisine tığımı arkadan geçireceğim. Buradaki trabzanımın arasında, yani ilk trabzanımın arasından örgümü yapacağım. Bu şekilde. Yapalım. Üstüne sardım. Burayı tutuyorum. Tığımı getirdim. Birinci trabzanımın arasından tığımı çıkarttım. İpi aldım ve çıkarttım. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar üstüne aldım. Yavaş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın burada parmağımı tutuyorum. İkili trabzan. Yine üstüne aldım. Toplamda ilk trabzanın arkasından dolayarak 3 tane trabzan yaptım. Şöyle arkadan da göstereyim. Şimdi bu sırada 2 tane olacaktı. O yüzden 3 tane zincirimizi yapıyoruz ve diğer artırmayı da her zaman sol kenardaki bu kenar trabzanının ilk trabzanına yapıyoruz. Bakın buraya yapacağız.
Şöyle onu da bir daha göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3 tane burada trabzanımız var. Yine birincisine bu şekilde dolayarak yapacağız. Artırma hep burada olacak. Üstüne aldım. Bakın. Bir. İki. Üç. Buradaki bir tane olan grubu 2'ye artırmış oldum. Şimdi 1, 2, 3 zincir üstüne aldım ve sol köşemi yapıyorum. Yine aynı boşluğa kenar yapıyorum. Şöyle bakın sol kenarımı da yaptım. Burada bir taneydi grubum. 2 tane gruba artırdım. Her zaman sol kenarda ilk trabzanda artırma yapacağız. Bir üst sırada da buraya yapacağız artırmamızı. O şekilde ilerliyor. Hep sol kenara geldiğimizde bir tane artıracağız. Devam edelim. Çevirdim. Bir üst sırada buraya geliyor arkadaşlar. Döndürdüğümüz için. Şimdi üstüne aldım. Sağ kenarı yapıyorum. Kenarlar aynı olduğu için hızlı anlatacağım. Evet. Şimdi burada 3 taneyi artıracağız. Hemen başlayalım. 3 tane zincirimi yaptım. Şimdi buradaki 3 tane grubun birincisine tutuyorum. Bakın buradan ipimi çıkarttım. Trabzanımı yaptım. Örgümüzü hep arkadan örüyoruz. Aslında modelimizin mantığı bu. Hep arkadan örmüş oluyoruz. Şimdi birinciyi yaptık. 3 zincir. Üstüne aldım. Bakın şimdi ikinciye geliyorum. Burada da yine ilk trabzanıma arkadan dolayarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir. Şimdi yine 1 2 1 2. Üçüncüyü de nereye yapıyorum? Buraya. Artırmayı yapalım. Evet. Şimdi burada. Üç zincir sol kenarı yapıyorum. Bakın burada 1'di, 2, şimdi 3 taneye artırmış oldum. Tamamlayalım. Bir üst sırayı da anlatayım. 3 zincir, burayı sol köşemizi tamamlayalım. Şimdi 5 zincir döndürdüm. Sağ köşemi yaparak başlıyorum.
Başlayalım. Birinciyi buraya, ikinciyi buraya, üçüncüyü buraya, dördüncü artırmamı da buraya yapacağız. Üstüne aldım. Bakın buraya ilk trabzanıma doluyorum. Artırmamı bu sırada 4'e çıkartacağım. Her sırada bir tane artıyor. İstediğiniz boyuta gelene kadar devam edebilirsiniz. Üzerinizde deneyin arkadaşlar. Boyutunuza göre ayarlama yaparsınız. Kenarlarına da örümcek ya da püskül yapabilirsiniz. Eğer püskül yapmayı tercih ederseniz videomun sonuna kolay püskül yapımı kartı da eklerim. Onu da tıklayarak hemen yapabilirsiniz. Yine örümcek yaptığım şal videolarım var kenar olarak. Onları da videomun sonuna kart olarak eklerim. Göz atarsanız faydalı olur umarım. Evet, şimdi artırmamı da buradaki son kısma yapacağım. Yine kanalımda birçok şal modeli var. Eğer şal örüyorsanız göz atmanızı tavsiye ediyorum. Oynatma listelerime, ana sayfamdan oynatma listelerime bakarsınız arkadaşlar. Farklı birçok kategoride de örgülerim var. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Yine abone olmak da ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. Bakın 1, 2, 3, 4 taneye artırmış oldum. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Tekrar döndürdüğümüzde birinciyi buraya, ikinciyi, üçüncü, dördüncü ve beşinciyi de yine sol kenarda artıracağız. Hemen şöyle örneğimizi de bir daha göz atalım. Oldukça güzel ve kolay. Eminim rahatlıkla yaparsınız. Ebruli batik iplerle de çok hoş olacağını düşünüyorum. Daha kalın iplerle de güzel olur. Tığınızı da artırırsınız numarasını. Yumuşacık ve güzel bir şal yaparsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.